Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda en çok izlenen ve merak edilen coinler arasında gelen GRT coin ile ilgili bugün hedefleri tekrar güncelleyeceğiz. Düşüşlerde nerelerden dönebiliriz? Destek ve dirençler nereler? Bunlara bakacağız. Videoyu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Hem sizin için faydalı hem de benim için faydalı olur. Hemen çok fazla uzatmadan konumuza geçelim. Ama GRT'den önce Bitcoin'deki son durumu bakalım. Şu an Bitcoin 66.467 seviyesine ilerliyor arkadaşlar. Yeni AT'ye gelmesi söz konusu. Hemen şöyle baktığımız takdirde benim daha önceden videolarda belirtmiş olduğum 63.777 seviyesinin şu an üzerindeyiz. Buradan hedefimiz daha yüksekler. En azından bir 69.000 doları göreceğimizi düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde yükseliş olabilir. Şu anda piyasaya baktığımızda da çoğu coin'de kırmızı bir hal var maalesef. Bu şekilde devam etmesi beklenebilir. 63.777 eğer Bitcoin bu seviyenin üzerinde kapatırsa günü yükseliş devam edecektir. Geçen videolarda bahsetmiş olduğum Bonk Coin'de biliyorsunuz bir hafta önce vermiştim. %100, %115'lik bir yükseliş sağladık. Daha sonrasında Doge'de aynı şekilde bugün güzel bir yükseliş var. Onun dışında Shiba'da zaten %125'lik bir yükseliş vardı. Doge'yi şöyle görüyorsunuz. En son 0.1482 seviyesinin üzerinde günlük bir kapanış gelirse yükselişin hızlanacağını belirtmiştim zaten. Şöyle bakıyoruz hemen. Sadece bugün %20'lik bir yükseliş yaşamış. Bu da gerçekten de videodan sonra girenler için bile güzel kazanç diye düşünüyorum. Hemen GRT coin'imize geçelim. GRT'de şöyle baktığımız takdirde bugün %-4'teyiz arkadaşlar. Hafiften bir geri çekilme yaşıyoruz. Bu geri çekilmeler gayet normaldir. Nereye kadar? Örnek veriyorum 0.25 seviyelerine kadar geri çekilmeler normaldir. 0.25'in altında günlük bir kapanış gelmedikçe düzeltmeye girdiğini veya düşüşün devam edeceğini söyleyemeyiz. 0.25 o yüzden bizim için çok önemli. Hemen destek ve dirençlerimizi açalım. GRT'de 0.3159 seviyesi hala bizim için çok çok önemli. Şu an 0.3073 olarak altında olsa da bakın dün de aynı şekilde altına inmiştik ama günlük kapanışı bu seviyenin üzerinde yapmıştık. Bu seviyenin altındaki bir kapanışta 0.23'lere kadar bir düşüş gelebilir. Burası benim için önemli bir destek. Ama biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi şu seviye arkadaşlar, hatta şurası daha garanti olacaktır. 0.26'lar dönüşü en kuvvetli olan yerlerdir. 0.23'e kadar da bir geri çekilme olursa yine aynı şekilde korkmaya gerek yok. Şöyle bir hareket izleyebiliriz. Örnek veriyorum. Şöyle bir hareket gelebilir. Bu tarz düzeltmeler veya geri çekilmeler sadece zaman kaybettirir. Tabii ki önümüzdeki süreçte daha büyük geri çekilmeler, daha büyük düzeltmeler olacaktır diye düşünüyorum. Sadece kanalda her gün zaten güncel olarak video paylaşarak bilgilendirme sağlamaya çalışıyorum. GRT'de uzun vadeli baktığımız takdirde 0.31'in üstünde kaldığımızda 0.50'ye kadar yükselişlerin gelmesi muhtemel. Ama ben asıl hedefimin 0.50'den ziyade 0.70'ler olduğunu söylemiştim. Oraya da ne kadarlık bir mesafemiz var? Ortalama %130'luk bir mesafemiz var. GRT'de haftalığı alalım analizimizi öncelikle. Grafiğe haftalığı alalım. Bütün çizimlerimizi silelim arkadaşlar. Bakın GRT'de haftalık olarak değerlendirdiğimizde 0.2322 seviyesi çok büyük önem arz ediyor. Şöyle baktığımız takdirde ve zaten 12 Şubat'tan sonraki süreçte üzerinde haftalık kapanış geldiği için yeşil mumlarla devam etmiştik. Buradan yana herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle tekrardan baktığımızda önemli seviyeler arasında haftalık olarak diyorum uzun vade arkadaşlar 0.51'i görüyoruz. Bakın 0.51'in çok fazla teyidi var. Şu noktalarda özellikle. Şuralarda destek ve direnç olarak çalışmış. Burada genelde direnç olarak çalışmış. Yani 0.51-74 seviyesi çok önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Ben burayı tek seferde geçeceğimizi düşünmüyorum. Yani hacimli bir kırılımla geçersek çok iyi olur. Ama 0.51 seviyesinin üzerindeki bir kapanışta da benim asıl hedefim neresi olur? Şu bölge. Yine aynı şekilde destek ve direnç olarak çalışmış bir bölge.
1.07 dolarlar. Yani şu andan itibaren minimum şartlarda GRT'de %250'lik bir yükseliş gelebilir. Ama tabii ki dediğim gibi şu an için en önemli destek seviyemiz 0.23. Birinci direncimiz 0.51. İkinci direncimiz 1.07. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Bu seviyelere özellikle dikkat edelim. Haftalık olarak baktığımızda da GRT'de durum bu şekilde. Bu tarz güncel içerikler gelecek. Ancak şöyle bir de hemen kısa vadeli bir analiz yapayım. Bugünlük bir analiz olsun. Herhangi bir kırılımımız var mı ona bakalım. Böyle kısaca. Buradan olmaz. Aslında bu güzel bir trend olmuş ama başka ne yapabiliriz 4 saatlikte? Burayı baz alsak daha mantıklı gibi duruyor. Şu an altına gitmiş gibi. Ama iğneleri baz alırsak da şöyle bir çizgi olabilir. Yani dönüş noktası 0.29'lar olabilir. Şu an için GRT'de ben büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Şu an bütün piyasada olduğu gibi GRT'de hafif bir düşüş var. Önemli olan bu düşüşün derinleşmemesi. Yani ama herhangi bir geri çekilme olursa da stoplu bir şekilde ilerlemenizi tavsiye ederim. Her zaman artık bu dönemde her geri çekilme alım fırsatıdır arkadaşlar. GRT'nin gerçekten de önü çok açık. FED'le çok kıyaslayan var. Ama ben GRT'nin sonradan çok güzel hamleler yapabileceğini düşünüyorum. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.